Düşünsene, çocukluğunda gördüğün her taşında bir hikaye gizli o eski fabrika hala orada duruyor. Ama artık bacaları tütmüyor, ses yok, insan yok. Rüzgar yıkık duvarlara çarpıyor, deniz geçmişi kıyıya vuruyor. Burası Gümüşlü Eminzade Zeytinyağı, Sabun ve Pirine Fabrikası. Bir zamanlar hayatın aktığı, emeğin konuştuğu, bir dönemin kalbi olan ama zamana yenik düşen bir sanayi mirası. Şimdi sessiz ama unutulmadı. Bu video o sessizliğin içinden bir hikaye çıkarıyor. Merhaba, ben Kehan Acar. Keremköy'deki Gümüşlüburnu'nda yer alan zeytinyağı ve pirina fabrikası ile sabunhanelerden oluşan tarihi yapı kompleksinin önündeyim. Hikayenin başlangıcı 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanıyor. Fabrikanın kuruluşuna ait net bir bilgi bulunmamakta. Ancak o döneme ait bazı dilekçeler ve resmi yazışmalar fabrikanın Cunda ahalisinden Dimitri Nikolaydi tarafından kurulduğunu düşündürüyor. Nikolaydi'nin zeytin suyunu sıkmak amacıyla bölgede ilk kez kurulacak fabrikaya alınacak alet ve edevatın gümrük vergisinden muaf tutulması için verdiği dilekçe bunlara bir örnek. 1908 tarihli bir başka belge ise Nikolaydi kardeşlerin fabrikayı yenilemek ya da ek üniteler kurmak amacıyla donanım almak istediklerini gösteriyor. Ayvalık'tan Nikolaydi biraderler ve N. Kokine Efendi 1909 yılında Bursa'da düzenlenen bir serginin kataloğunda ise katılımcılar arasında zeytinyağı üreticisi olarak yer alıyor. Fabrika, üretimden ihracata kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren ve zamanının bölgedeki en önemli sanayi tesislerinden biriydi. 1891-1921 yılları arasında yayımlanan Doğu Ticaret Rehberi'nde bölgenin önemli zeytinyağı tesislerinden biri olarak yer alıyordu. Nikolaydi kardeşler ve Kukin tarafından işletilen fabrika, kayıtlara göre zeytinyağı üretimi, buharlı damıtma ve karbon sülfür yağı üretimi yapıyordu. O dönemde Ayvalık ve çevresi sadece zeytin ağaçlarıyla değil, bu ağaçlardan elde edilen ürünleri işleyen tesisleriyle de dikkat çekiyordu. Ancak zamanla fabrika farklı bir geleceğe evrildi. Yıl 1923. Türkiye ve Yunanistan kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esasına göre zorunlu göçe tabi tutuyor ve nüfus mübadelesi yapılıyor. Bölgede yaşayan Rumların mübadil olarak ülkeden ayrılmasıyla birlikte Ayvalık ve çevresinde Rumlar tarafından işletilen pek çok işletme gibi bu fabrikada atıl kalıyor. Fabrika, mübadele kapsamında Ayvalık'a gelerek yerleşen mübadil aileler tarafından kurulan bir şirket tarafından 1926 yılında yeniden faaliyete geçiriliyor. 13 ortaklı bu şirketin yöneticileri arasında Kırım göçmeni Eminzade ailesinin bir ferdi olan ve Ayvalık'ta ticaretle uğraşan Eminzade Hafız Ali de yer alıyor. Yeni dönemde fabrikanın adı Gümüşlü Pirina olarak değiştiriliyor. İktam gazetesinin 23 Ocak 1929 tarihli nüshasında yer alan haberde fabrikanın resmi açılış töreninin gerçekleştirildiği bildiriliyor. Haberin devamında deniz kenarında yer alan fabrikanın depo, mağaza ve dairelerden oluşan 200 bin lira değerinde önemli bir tesis olduğu belirtiliyor. Bütün makine ve kazanların Avrupa'daki benzerlerinden üstün ve günlük 40 ton işleme kapasitesine sahip olduğu da haberde yer alıyor. Bir süre sonra Hafız Ali, Havran'da bir yağhanesi olan ağabeyi Eminzade Mehmet Ağa'nın desteğiyle diğer ortakların hisseleri de satın alarak iş yerinin tek sahibi oluyor. Tutuyorlar, bu fabrikayı 13 kişiye veriyorlar. Yıllarca fabrikanın farklı kademelerinde çalışmış, sonrasında uzun süre genel müdürlük görevini üstlenmiş olan Eminzade ailesinden Ali Kemal İşten'in oğlu Yakup İşten, bu videonun hazırlanışı sırasında bizleri kırmadı ve o günlere dair yaşanmışlıklarını ve hatıralarını paylaşarak geçmişe uzanan bu yolculuğa çok değerli katkılarda bulundu. 13 kişiye verdikten sonra bir müddet onlar çalıştıramıyor tabii fabrikanın ne olacak hiç bilmiyorlar. Sonra bir müddet sonra işte ne kadar zaman sonra bilemeyeceğim satılıyor orası. Bizimkiler oluyor. O zamanlarda orasını inkişaf ettiriyorlar. 1940'lı yılların başında Hafız Ali ve oğlu Mustafa Doğrular bugün görülen kalıntıların batısında yer alan bir üretim tesisini yıkıp aynı yapı malzemelerini kullanarak az ilerideki Pirina fabrikasının etrafında yeni birimler inşa ediyorlar. Böylece bugün ayakta kalabilen kısımlarını gördüğümüz Gümüşlü, Eminzade, Zeytinyağı, Sabun ve Pirina fabrikası doğmuş oluyor. Pirina fabrikasının olduğu yer. Buradaki şurada var ya şu çizgi. Burası varmış, burası yokmuş. Burasını sonradan yapmışlar. Bak pencere şekilleri değişik. Bu arada da beton dökülmüş yapılmış. Üst anladım. tarafı. İlaveler yapılmış. Daha teknolojik bir duruma getirilmiş.
Fabrikanın avlusunda yer alan büyük ve kalın silindirik gövdeli baca üzerindeki mermer kitabede yer alan Gümüşlü Fabrikası 1942 ibaresi, sabunhanenin 1940-1942 yılları arasında inşa edilmiş olabileceğini düşündürüyor. Hafız Ali eski pirina fabrikasını yenileyerek önce 25 kadın işçinin çalıştığı bir sabunhane, sonra da bir un fabrikası kuruyor. Tesiste Midilli ve Cunda'dan gelen pirina işleniyor, fabrikanın kendisine ait iskelesi olmasının da avantajıyla üreticiden gelen buğday öğütülerek Akdeniz limanlarına ve Ege adalarına ihraç ediliyordu. Bu çektirmelerle zeytin mi geliyor? Yağ gidiyor. Yağ geliyor. Midilli'den orada gümrük vardı daha önceden. Midilli'den Yunan teknesi geliyor. Burada gelen Yunan teknesi pirina getiriyor. Buradan da sabun alıp gidiyor. Götürüyor. Bir nevi ham madde geliyor, işlenmiş madde gidiyor. İşlenmiş vaziyette gidiyor işte o şekilde. Burada da aynı. Bu amaçla 1940 ve 50'li yıllarda İskelenin yakınında bir gümrük binası yer alıyor ve 2 gümrük memuru sürekli burada görev yapıyordu. Deniz yoluyla yapılan taşımacılıkta aileye ait 60 ton yük kapasiteli Süreyya ve 15 ton yük kapasiteli Tevfik adlı gemiler kullanılıyordu. Sanayi Bakanlığı'nın tescilli ilk sulu baskı zeytinyağı fabrikası olan tesiste 1954 yılında günlük 60 ton sıkım kapasitesine ulaşılmıştı. Bak bu sabunhanenin içi. Sergilerin olduğu yer. Bu sergilerin içine dökülüyor. Hamur şeklinde kurutuyor. Bölünüyor, kesiliyor. Kullanılıyor. Sabunlar çıkıyor kalıp kalıp. Bak bu da denizden çekilme. Fabrikanın iç kısmından çekilme sabunhane kısmı. Bu da bak başka bir yerden çekilme. Bunları hep babam çekmiş zamanında işte. Burası hangi bölüm? Fabrikada yağ depoları. Pirina yağı depoları. Bak o ön taraftaki orada benim doğduğum yer. Bina. Şurası garaj binası. Şimdi aradan yol geçiyor değil mi? Bu işte şu geçen yol bu. Dışarıdan bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan fabrika, ürettiği pirinayı yakarak elde ettiği buhar gücüyle jeneratörleri çalıştırıyor ve kendi enerjisini üretiyordu. Enerjisini pirinadan elde ediyormuş galiba fabrika değil mi? Okuduğum kadarıyla. Pirina ocaklarda pirina yakılıyor. Pirina yanan o ocakta buhar elde ediliyor. Bunlar da gördüğün makineler de hep buhar makinesi. Buhar elde edildikten sonra da buhar makinesiyle de jeneratör döndürülüyor. Elektrik elde ediyor. Kendi enerjisini kendisi üretiyor. Elektrik elde etmek için eski tip bir jeneratör. Bu buhar makinesinin elektrik üretmek için buhar makinesinin olduğu yer ve önündekiler de çalışanlar. Bu da ikinci buhar makinesi. Tek silindirli. Bu da çift silindirli buhar makinesi. Evet. Gemi makinesiymiş bunlar zamanında. Kaç kişi vardı hatırlıyor musunuz yaklaşık? Çalışan. Çalışan aşağı yukarı 300 kişi falan. 300 kişi. Zeytin tayfalarından beraber ama. Traktörler olmazken öküz arabaları var. Zeytin aralarındaki o sürülen, zeytinlerin sürülen yerler öküzlerle sürülüyordu. 2 tane öküz, arkasında pulluk, ondan ilk zamanlar mübadeleden sonra. 3 vardiya yapılıyordu. Paşa vardiyası sabah 8'den akşam 3'e kadar. Ondan sonra bir tanesi serseri vardiyası, gece yarısı. O serseri vardiyası gece 12'den sonraki. Geceden sabaha kadar olan. Gümüşlü Koyun'daki fabrikanın hemen yanında tayfa evleri bulunuyordu. Evler vardı. Bekar kalan erkekler için. Orada bilmem gördün mü? Yıkık. Sıra. Evet. İşte o ismi oranın sıra odalar. Orada erkekler kalırdı orada. Daha ileride hani yıkıldı dediğim yer var ya, oradaki yıkılan binada da kadınlar kalır. Ailelerin ayrıdır o yerleri. Bekar kadınlar, bekar erkekler, bir de aileler için 3 ayrı bölümde. Tayfa, dışarıdan gelen, köylerden gelen tayfa dediğimiz insanlar oralarda yatıp kalkıyor, sabah işe gidiyor, akşam olduğunu yemeğini yapıyor, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor işte o şekilde. O zamanlar yaklaşık 300 işçinin istihdam edildiği tesisin özelliklerinden biri de özel sektör kuruluşu olmasına rağmen çalışanların sosyal yaşamına yönelik hizmetlerin fabrika sahası içinde yer almasıydı. O zamanlar sadece kamu kuruluşlarına ait fabrikalarda
bulunan yatakhaneler, ayakkabı tamirhanesi, kantin, sağlık ocağı gibi bir takım sosyal tesisler de varmış o zaman fabrikada. Vardı tabii ya. Orası bir köy gibiydi. Hı. Zaten 300 kişi çalışıyordu. Şimdiki gibi değil, Ayvalık'a uzak, etrafta bir şey yoktu herhalde. Yok canım, nerede hiçbir şey yoktu etrafta. Orada insanlar, köy gibi orası. Fabrikanın fırını vardı. Bakkal dükkanı vardı. Eczanesi vardı. Fabrikaya ait. Herhangi bir hastalık bir şey olduğu zaman oradaki adam muayene ederdi. Haftada bir doktor gelirdi. Doktor muayenesinden geçerdi insanlar. Öyle yani, tam bir sosyal bir tesis yani. İstiksiz. Fabrika alanında en net şekilde görülebilen ve günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilmiş 2 baca yer alıyor. Fabrikanın avlusunda yer alan ve üzerinde 1942 tarihi okunan kalın ve silindirik gövdeli baca, 1944 yılında Ayvalık'ta meydana gelen şiddetli depremde zarar görür ve daha sonra sağlamlaştırılır. 44'te deprem olmuş. 1944'te. Burada deprem olunca ondan sonra bu bacayı da sağlamlaştırmak için babamlar tutmuşlar. O gördüğünüz orada çemberleri yapmışlar. Öyle kalmış. Hatta bir tanesi en alttaki çemberi sökmüş çalmak için. Bu bacayı falan hep şey yapmış. Emizade bizim. Öyle mi? Evet, bak şu bacayı da aynı şekilde. O dört köşe baca var ya orada bir tane. Bu baca ne bacasıymış? Bu sabunhane bacası, bu fabrikanın bacası. Pirna fabrikasının. Bacanın vazifesi buhar elde etmek için pirnayı yakıyorsun ocakta. Buhar elde ediyorsun. Buhardan da makineleri çalıştırıyorsun. Fabrikanın bütün ihtiyacı olan kazanları pişirme işlemlerinde kullanılıyor falan, pişman bir sürü yani. Yapımı 1944 yılından önceki bir zaman dilimine ait olan sabunhanenin silindirik bacasının ise bu depremle birlikte yıkıldığı ve yerine bugünkü kara gövdeli bacanın inşa edildiği tahmin ediliyor. Türk Dili Gazetesi'nin 7 Ekim 1944 nüshasında yer alan deprem haberinde Burhaniye'deki Gümüşlü Fabrikası da depremde fazla hasar görmüştü şeklinde bir ifade yer alıyor. Zamanla değişen şartlar, Eminzade ailesi içerisindeki kayıplar ve kişisel tercihler nedeniyle fabrikanın faaliyetlerine 1970'li yıllarda son verilir. Kapatması yani artık ekonomik durumu olmadığı için mi yoksa? Hayır, babaları, dedeler öldü. Dede ölünce miras davası çıktı. Miras davasına babam da 6 ay çalıştı orada, idare etti orasını. Baktı olacak gibi de bırakıverdi. Bırakınca bandı yıkılıyor. En sonunda sattılar işte torunlar. 70'ten beri öyle yavaş yavaş yıkılmış herhalde. Yok, kolay olmadı. Girilmeyince yıkılıyor. İçindeki alet edevat herhalde satıldı. Alet edevatı da hurdacılara satıyorlar. Tamam, bitti. İşçiler ayrılır, makineler susar, iskele boşalır. Geriye yalnızca 2 baca, yıkık dökük duvarlar ve denize bakan boş bir avlu kalır. Bir zamanlar bölgenin önde gelen sanayi tesislerinden biri olan Gümüşlü Fabrikası böylece sessizliğe gömülür. Her şeye rağmen geriye kalanlar bir zamanlar burada neler yaşandığını fısıldamaya devam ediyor. Ve belki bir gün bu tarihi yapı farklı bir fonksiyonla da olsa yeniden ayağa kalkacak ve yaşamın akışı içinde yerini almaya devam edecek. Çok güzel günler geçti. Herkes huzurlu. O zamanın devrinde, o yokluk devirlerinde orada para kazanıyordu insanlar. İşleri oluyordu.